Bir iki gündür boş boş takılıyorum sağda solda. İşte insanlarla tanışıyorum. Geyik yapıyorum. Şu çanta her zamanki gibi yordu beni. Tokyo Camii'ne geldim. Bugün Cuma, özellikle bir gün daha fazla kaldım Tokyo'da Cuma namazına gitmek için. Bakalım içeride kimse var mı? Kapı duvar. Çok temiz. Şadırvanları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ademoğlu Kurban Bayramı günü Allah'a kurban kesmekten daha sevimli gelen bir amel işleyemez. Kardeşlerim, kurban belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun olarak ibadet maksadıyla kesmektir. Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. Kurban, itaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Cenab-ı Hak bu gerçeği bizlere şöyle haber veriyor. Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşacak olan yalnızca takvanızdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem states, the son of Adam does not do any deed on the day of sacrifice that is dearer to Allah subhanahu wa ta'ala than sacrificing an animal for him. Dear Muslims, Qurban means sacrificing an animal of certain qualifications in accordance with certain procedures for worship purposes. As in all worships, the primary purpose of Qurban is to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. That is to say, it is the effort to attain the approval of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the desire to attain piety, taqwa. Qurban is a demonstration of respect and sincerity by obedient servants for Al-Rahman. Böyle insanlar bayağı kalabalık. Çok fazla insan var. İçeriden hala çıkmaya çalışıyor. Aşağı inemiyoruz. Kalabalıktan dolayı. Cuma namazı çıkışı yemekleri de var. Sıra bekliyorsun, alıyorsun. Haydi. Yemekimi alalım. Oo, çay da varmış.
Camdan çıkanlar yemek yemek için buraya geliyor. Millet gelmeye devam ediyor. Tokyo Camii'nde hocamla birlikteyiz. Şimdi hocam bize camiyi tanıtacak. İlk önce hocamıza soralım. Kimdir, ne zaman buraya geldi? Hocam buyurun, söz sizde. Efendim merhabalar. İsmim Muhammed Rıfat Çınar. 6 aydır Tokyo Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Şimdi tabii caminin tarihi 1920'li yıllara dayanıyor. Önce onu bir konuşalım. Tabii şurada kısaca caminin tarihini gösteren resimler burada söz konusu. Eski halini gösteren caminin içinden, caminin açılış gününden 1938 tarihine ait bu resim. Burada ilk matbaa kurulduğunda yine 34'lü yıllarda ilk Kur'an-ı Kerim basılan o günkü işte levha, tabela bunlarla bilgi vereceğim birazdan. Gene caminin içinden muhtelif kareler. Sonra şurada camide görev yapan 3. imam Temimdar Muhid Efendi. Yine caminin muhtelif yerlerden görünümü söz konusu. Şimdi tabii caminin tarihinde Tatar Türkleri, Kazan Türkleri var. 1920'li yıllarda Rusya'daki Bolşevik ihtilalinden kaçmak zorunda kalan Tatar Türkleri, bunların bir kısmı Japonya'ya sığınıyorlar. Burada yer yurt ediniliyorlar. Buradaki ileri gelenler onlara işte mekan gösteriyorlar. Önce okul yapmaları için birkaç yer gösteriyorlar. En son burada önce okul yapıyorlar. Bu arsa tabii onların. Yine Japonya'nın ileri gelenleri onlara bu arsayı hibe ediyorlar. Bir şekilde alınıyor burası. Tabii dönemin Osmanlı seyyahı Abdülreşit İbrahim Efendi'nin çok büyük katkıları var. Çünkü Japon devletiyle arası çok iyiymiş. Bu Müslümanlara yer yurt edinmede bayağı katkı sağlıyor. Burada 38 yılında önce bu camiyi inşa ediyorlar. Yani o gösterdim ya demin. Şu camiyi burada 38 yılında Japonların da yardımlarıyla, iş adamlarının, devlet mekanının katkılarıyla bu cami inşa ediliyor. Bu camide 38 yılından 86 yılına kadar faaliyetler devam ediyor. Abdülhay Kurban Ali buranın ilk imamı normalde. Sonra caminin açılış gününden buradaki diğer İslam liderleri diyelim caminin açılışına iştirak etmişler. Karşıdaki şu siyah olan Abdülreşit İbrahim Efendi, caminin resmiyette ilk imamı. Abdülhay Kurban Ali gayri resmi olarak ilk imam, öyle söyleyeyim. Yıllarca burada hizmet etmişler. 86 yılına kadar bu cami faaliyet gösteriyor. Deprem ve işte birkaç imkansızlıklar dolayısıyla cami yıpranınca camiyi 86 yılında bu zevat yıkıyor ve cami yapılmak kaydıyla bu araziyi Türkiye Cumhuriyeti hazinesine bağışlıyorlar. Şu anki Tokyo Camii'nin bulunduğu arazi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Tabii. 86 yılından 97 yılına kadar arazi boş kalıyor. Yan tarafta kültür merkezinin olduğu yer normalde okuldu. Orası geçen 2 sene önce yıkıldı. Kültür merkezi yapılıyor şu anda, bitmek üzere. Ama diğer türlü cami 97'ye kadar boş kalıyor. 97 yılında Türk hükümetinin, Türk devletinin katkılarıyla buraya cami yapılacaktır talimatıyla 97 yılında bir vakıf kuruluyor Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından. Yetkililer Başkan Mehmet Nurcunaz o zaman görevlendiriliyor. 97 yılında temel atıyorlar. 98'den 2000 yılına kadar şu anki mevcut haliyle Tokyo Camii'ni inşa ediyorlar. 2000 yılından beri de burada Diyanet İşleri Başkanlığı görevleri hizmet veriyor. Şu anda burası halihazırda 2000 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Japonya Tokyo'daki camisi olarak hizmet vermekte. Burada 2 camimiz var. Bir tanesi de bu sene açıldı yeni. Nagoya kentinde bir mescidimiz var. Nagoya'da bir mescit var. Burası Tokyo'nun tek camisi, cami şeklinde. Gifu'da Fatih Camii var, mescit formatında. Evet, evet. Şunu hemen söyleyeyim, tabii tek cami derken şunu kastediyorum. Japonya'da toplam 80 tane mescit var. Mescit. Bunun 2 tanesi cami silüetinde. Bir tanesi bizim Tokyo Camii, bir de Kobe şehrindeki Suud mimarisini yansıtan Kobe Camii. Haliyle Japonya'da İslam denince akla ilk gelen yerlerden bir tanesi Tokyo Camii'dir. Dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yapılan saldırılar çerçevesinde oluşan hadiselerden dolayı buradaki gayrimüslimler hemen taziyelerini getirirler. Tapınaklardan tutun, ziyaretçilerimizden tutun, başka ülkelerin turistlerinden tutun, hemen elinde çiçekleriyle, mektuplarıyla, okullardan randevu alıp taziyeye gelenler. En son işte bu Avustralya'da olan olaydan sonra birçok kişinin taziyesini burada kabul ettik mesela. Hemen hiç şey yok. Aynı gün yaparlar. Hemen şunu söyleyeyim. Yıllarda işte burada matbaa kurmuşlar. Matbaayı kurunca burada tabii Kur'an-ı Kerim ve muhtelif kitaplar basıyorlar. İslamiyet'in 1934 tarihlidir bu Kur'an-ı Kerim.
O zaman basılan ilk Kur'an-ı Kerim'dir bu. Biz bugün burada saklıyoruz bunu, gelenlere gösteriyoruz. Şu da işte o basında kullanılan evet, alet edevat diyelim ki bu şekilde hani yapılıyor ya. Bu baskısı. Bu şekilde gelen ziyaretçilerimize bunu gösteriyoruz. O zamandan beri, 34 yılından beri burada saklanıyor. Şu ise Japonca yazılan şu şey o günkü okulun tabelası. Giriş tabelası. Tabii giriş tabelası. Hem okulun giriş tabelası hem burada bir İslam ofisi olduğuna dair yazı hem de matbaanın olduğuna dair yazı. O zamanın ilk tabelası saklanıyor. Burada Hem eğitim hem matbaa. tabii hepsi bir arada. Yani sadece ibadet mahiyetinde değil tabii eğitim, matbaa hepsi. Hatta önce okul yapmışlar zaten. Önce yapılan okul, sonradan cami. Medrese tarzı bir okul. Tabii kendi ya burada medrese tarzı demeyelim ona. Hem dini eğitim hem normal klasik eğitim de var. Sadece dini eğitim olarak değil. Yani tiyatro oyunları, müzik oyunları o yıllarda arşive baktığımız zaman onları görüyoruz. Dini eğitimin yanında diğer eğitimle devam ediyormuş aynı şekilde. Şimdi biz cuma namazlarında takriben 800-900 bin civarı cemaat ağırlıyoruz burada. Bayağı dolu. Tabii. 4 dilde hutbe okunuyor camimizde. Arapça, İngilizce, Türkçe ve Japonca 4 dilde. Çünkü international cemaat var fark ettiyseniz. Her milletten cemaat var. Tabii her milletten cemaat var. Şöyle gelelim. Burası bizim çok amaçlı salonumuz. Biz burada Ramazan'da her akşam iftar veriyoruz. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden sponsorlarımız onu karşılıyorlar. Burayı dizayn ediyoruz ama şu anda da cuma yemekleri ve diğer düğün merasimleri burada yapmak isteyenlere aynı şekilde hizmete sunuyoruz. Evlenmek Tabii. istesen burada Tabii burada düğün, nikah merasimi falan yapıyoruz. Burayı onlara tahsis ediyoruz. Onlar kendilerine göre süslüyorlar, dizayn ediyorlar. Ondan sonra da burada nikah merasimlerini yapıyorlar. kütüphane de bayağı büyük hocam. Kütüphanemiz var. Şu anda bir yayın evimiz kuruldu. Tokyo Camii Yayın Evi. İnşallah o tam anlamıyla faaliyete geçtiği zaman yayın evi daha zenginleşecek. Kütüphanemiz daha da zenginleşecek. Şu anda yine ihtiyaca karşılık veriyor. İşte gördüğünüz gibi gelen kişiler istifade etmeye çalışıyor. Arapça, Türkçe, İngilizce, Japonca birçok kitap mevcut. 8-10 civarı her ay İslamiyet'i seçen Japon kardeşlerimiz oluyor. Onlara biz Japonca, Kur'an-ı Kerim meali, İslamiyet'i tanıtan ibadet, ahlak, itikat eserleri falan veriyoruz. Burada 2015 yılında Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan geldiği zaman şu Karacahisari'nin hattını yansıtan Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti. Onu burada sergiliyoruz. Onun haricinde şurada Ertuğrul şehitliğimiz var biliyorsun. Kuşumut'ta inşallah siz gideceksiniz oraya. Oradaki burası müzenin olduğu yer. Bir de bunun az ilerisinde Türk Kültür Evi ve Mescit var. Oranın yapımını Tokyo Camii yaptı orayı. TİKA'nın katkılarıyla Tokyo Camii organizasyonunu yaptı. Böyle bir ufak bir yerde de burayı sergiliyoruz. Yine tabii. İşte Arapça yazılar, ayetler falan var. Bizim şu gördüğümüz arkadaşımız Şimayan Hasan bizim rehberimiz biliyorsunuz. Karşıdaki 70 yaşında, 20 yaşında Sudan'da Müslüman olmuş. Burada yıllardır İslamiyet'i anlatma anlamında hizmet veriyor. Burası bizim işte Türk kültür medeniyetinin diyelim ki görselliği hani şark köşesi diyelim. Bunun bir büyüğünü, daha büyüğünü inşallah yukarıda kültür merkezinin bir bölümüne yapacağız inşallah. Daha tam bitmek üzere. Burada gelen misafirlerimiz işte çay ve hurma ikramı oluyor. Haliyle çayını, hurmasını orada yerken içerken dinleniyorlar. İşte helal market açtık yeni. Oradan bir şeyler alıp böyle dinlenebiliyorlar. Hemen şuraya Tokyo Camii kitap satış reyonu işte kuruluyor. Şu anda çalışmaları yapılıyor. Demin bahsetmiştim yayın evi. Kitaplarımız takriben bir 2000-3000 adet tabii kitap satışlar sunulacak. Bununla beraber işte buralar normalde bize gelen hediyelerin sergilendiği yerdi. Ama şu anda işte boşalttık oraları tamamen. Kitap satış reyonumuz olacak burası. Japonya'da biliyorsun okumak çok önemli. Bayağı okuyor. Kitap hırsızlığı bile burada oluyormuş okumak için. Çok enteresan bir şey. Ya öyle bir hırsızlık olsun hocam. Ya biz de öyle dedik zaten. İlk burayı dizayn ederken dediler ki %1, %2 kitap hırsızlığı olabilir. Dedik ki olsun da kitap hırsızlığı olsun, %1'i bizden olsun. Şurada yemekhanemiz var. Aşçılarımız cuma yemeklerini ve diğer Ramazan yemeklerini burada yapıyorlar. Akabinde bir helal market açıldı, söylemiştim. Şimdi helal markete girelim. Burada dünyanın çeşitli yerlerinden helal ürünler satılıyor. Özellikle işte et ürünleri, meyve suları vesaire. Japonya'da Türk ürünü bulmak, helal et bulmak bu bağlamda çok zor. Birçok yerle görüştük, anlaştık.
fiyatları da uygun aslında. Tabii fiyatlar da genel manada 1 kilo değil mi bunlar hocam? 500 gramı var, 1 kilosu var. Dışarıya göre uygun tabii. Çok büyük bir kar amacı gütmeden yapıldığı için tabii çok uzak yerlerden alışverişe gelenler var. İnşallah internetten satışı açtığımız zaman daha da böyle rağbet görecek. Burada bizim işte Türkiye'den gelen hediyelik eşyalar, Japon misafirlerimiz çok ilgi ve alaka gösteriyorlar buralara. Kore'de bu seramikler falan çok dikkat çekiyor. Tabii burada da mesela çok gidiyor. Genel manada işte hediyeliklerimiz bu şekilde diyelim. Mısraklarımız var, Kur'anlarımız. İşte bizim Türk ürünleri, turşular, zeytinler, ne bileyim işte konserveler gördüğünüz zaman Almayı isteyeceğiniz her almak istediğiniz her şey burada mevcut. Keza işte tahinler vesaire ne bileyim Türkiye'de arayıp da burada istediğiniz aklınıza gelen ne varsa hepsini bulabiliyorsunuz. Adil bizim Uygurlu kardeşimiz, Helal Market'in müdürü aynı zamanda. İşte pastane tarzı, baklava tarzı, ne bileyim. Pastane çok tehlikeli duruyor. Evet. Bunlar haftada 2 gün geliyor. Salı ve Cuma günleri. İşte yufka dahi var burada, öyle söyleyelim size. Elden geldiği kadar rafları dolu tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bayram geliyor. Özellikle Cuma, Cumartesi, Pazar ve bu bayram günlerinde çok yoğun bir satış oluyor. Raflar bir anda boşalıyor. İlk açıldığında da onu yaşadık. Biz öyle beklemiyorduk. Bir anda raflar boşaldı. Tedbirini şimdiden arkadaşlar alıyorlar. Depolara dolduruyorlar. Çok güzel. Her şey çok güzel. Baya böyle 2 saat, 3 saatlik yollardan alışverişe gelenler oluyor. Çünkü yok. Yani helal ürün çok az. tabii helal ürün zaten az. %90, %99'u alkollü ve domuz jelatinli ürünler olduğu için burada. Buralarda Ekmek bulmak problem. evet ya, normal ekmek. Yani normal ekmeği bile Fırın ekmeğini özledim. hep ekmeklerde de katkı var. Haliyle bizim için tabii zor helal ekmeği bulmak. Şimdi hocam. Burası Ertuğrul Konferans Salonu. Biz konferans salonu ve sınıflarımıza, katlarımıza özellikle buranın geçmişinde ve Türk kültüründe iz bırakmış isimleri verdik. Burası Ertuğrul Konferans Salonu. 130 kişilik. Etrafta mescitlerin bu tarz imkanı olmadığı için toplantılarını, konferanslarını, panellerini burada tertip ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi en son burada bir panel yaptı. Daha evveliyatında Uygurlu bir kardeşimiz var. NASA'da çalışan Erkin Sıddık, NASA Beyin takımından. O da burada yine bir ilk açılış konferansını o vermişti. Bu bağlamda kullanmak isteyenlerin hizmetine açık. Peki hani ücretli mi? Ücreti çok cüzi miktarda. Japonya standartlarına göre. Yani tabii bu camiye bir katkı ve gelir olsun diye. İşte saat bazlı. De var. Tabii saat bazlı şeyler, son teknoloji, her şey. Arkadaşlar biliyorlar kaç lira olduğunu da. Öyle çok Japonya standartlarına göre çok uygun çünkü çok şey geliyor. Ve Yunus Emre Enstitüsü kullanıyor. Burada Türk filmleri gösterisi yapıyorlar. Çok güzel. Tabii Japonlara özellikle burada Türk yemek festivalleri falan yapılıyor. Akabinde işte Türk günleri kapsamında burayı kullanıyorlar genel itibariyle. Ücretli çok cüzi bir miktarda. Dedim ya en azından camiye bir katkı olsun. Burası Kültür Merkezi'nin 3. katı. Evet. Makam odası burası aynı zamanda, öyle söyleyeyim. Burası Abdülreşit İbrahim ismini verdiğimiz bir oda. Burası Tatar Türklerini, yani caminin yerini bize bahşeden Tatar Türklerinin odası. Onlara burayı tahsis ettik. İçerilerinde kendi dokümanları var. Yavaş yavaş dizayn ediyorlar. Tarihi kitaplarını, matbaalarını falan burada sergileyecekler. Şu karşı tarafı inşallah o aşağıdaki şark kürsüsünün büyüğü yapılacak. Öyle söyleyeyim. Buralar bizim eğitim sınıfları. Şu anda işte bugün eğitim olduğu için biraz böyle dağınık. Yeni dersler mi veriyorsunuz hocam yoksa? Burada söyleyeceğim, orada da bir sınıf var. Burada da yayın evimizin... Selamünaleyküm. Burası yayın evinin arka tarafı. Nishida-san yayın evinin müdürü ve çalışan arkadaşlarımız. Onlar Japon, Ekrem Yemenli, sosyal medya sorumlumuz aynı zamanda. Şimdi burada dini eğitim de veriliyor. Aynı zamanda Türkçe dersleri, Uygurca dersleri, bu kardeşlerimizde Uygurlar var. Onlara katkı sağlayabilecek birçok ders burada verilmeye çalışıyor, öyle söyleyeyim. 2 tane yetişkin bayan sınıfımız var, yetişkin bayanlar, büyükler. Bir tane benim okuttuğum Uygurlu erkek sınıfı var, yetişkin. Bir de yetişkin akşam Arap talebelerim var benim, Mısırlı, Filistinli. Onların haricinde işte bu çocukların okuduğu kızlar, erkekler sınıfı var. Ayrı bir de 4-6 yaş ufaklar sınıfı var. Altta kit class dediğimiz bizim. Cumartesi günü komple eğitim günü. Bayağı kalabalık. Sosyal aktiviteleriniz de var hocam. Tabii. Şimdi yüzmeye gidiyorlar.
Ağustos ayında 5 haftalık bir eğitim kampı düzenledik. Cuma ve cumartesi günleri. İşte bu eğitimin içinde park gezisi, kültür gezileri, tiyatrolar, oyunlar. Bugün yüzme günü mesela. Şimdi yüzmeye gidiyorlar. Bu şekilde onları tutmaya çalışıyoruz yani, öyle söyleyeyim. Sadece ders bu yazın sıcağında boğmayalım.